Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için harika bir ekmek kadayıfı tarifi hazırladım. Üstelik bu ekmek kadayıfının ekmeğini de kendimiz hazırlayacağız. Yapımı oldukça kolay, lezzeti gerçekten çok güzel. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu ekmek kadayıfının tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Bu tarifte ilk olarak ön mayalama yapacağız. Bunun için yoğurma kabının içerisine yarım çay bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı mayayı koyarak spatula yardımıyla maya tamamen eriyinceye kadar karıştırıyorum. Bu tarifimde 5,5 çay bardağı un kullandım. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. 5,5 çay bardağı unun sadece 1 yemek kaşığını ön mayalama için kullanıyorum. Daha sonra pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar spatula yardımıyla karıştırıyorum. Ön mayalamayı hazırladık. Üzerini serafreşle hava almayacak şekilde kapatıyorum. 45 dakika boyunca ön mayalanmayı bu şekilde bekletiyoruz. 45 dakikanın sonunda mayamızın üzerini açıyoruz. Bu aşamadan sonra artık hamurumuzu hazırlayacağız. Mayamızın kıvamını göstermek istiyorum. Pürüzsüz ve pofur pofur kabaran ön mayalanma olmuş. İçerisine 1 çay bardağı ılık suyu ekliyorum. Bu aşamada kullanmış olduğunuz suyun ılık olmasına özen gösterin. Oda sıcaklığında bekletmiş olduğum 60 gram tereyağını da ekliyorum. Spatula yardımıyla bunu da karıştırıyorum. Tarifimde 2 adet yumurta kullandım. Yarım çay kaşığı tuzu ekliyorum. Hamurumuzun içerisine 3 yemek kaşığı pekmezi ekliyorum. Ben üzüm pekmezi kullandım. Sizler elma pekmezi de kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Pekmezi hamurumuza renk vermesi için ve lezzetine lezzet katmak için kullanıyoruz. Malzemeleri spatula yardımıyla karıştırdım. Spatulayı çıkartıyorum. Bu aşamadan sonra mikserle devam edeceğiz. İçerisine koymuş olduğum tereyağı tamamen pürüzsüz hale alıncaya kadar mikser yardımıyla karıştırıyorum. 5,5 çay bardağı unumuzdan 1 yemek kaşığı almıştık. Diğerini de hamurumuzda kullanıyoruz. Bu aşamada azar azar unumuzu koyuyoruz ve mikser yardımıyla karıştırıyoruz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Unumuzu koyup karıştırıyoruz. Arada bir de kenar kısımlarındaki unu spatula yardımıyla içeriye doğru alıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi hamurumuzun kıvamı gittikçe koyulaşıyor. Koyulaştığı için artık hamurumuzun içerisinden mikseri çıkartıyoruz. Tam olarak hamurumuzun kıvamı bu şekilde olması gerekiyor. Elimizi ıslatmak için kasenin içerisine biraz ılık su koyduk. Bununla hamuru elimizi ıslatarak katlıya katlıya tekrar kasenin içerisine koyuyorum. Böyle yaptığımız zaman daha özlü ve daha pufuduk hamur elde edeceğiz. Hamurumuzu katlayarak kapatıyoruz. Bu sayede ekmeğimiz gözenekli olacak. Bu işlemi mutlaka yapmanız gerekiyor. Hamuru 2-3 kere bu şekilde yaparak katlıyorum ve toparlayarak ters çeviriyorum. Üzerini tekrar serafreşle kapatıyorum. 45 dakika boyunca oda sıcaklığında bu şekilde bekleteceğiz. 45 dakikanın sonunda hamurumuzun tekrar üzerini açıyoruz.
Ilık suyu yine yanımıza alıyoruz. Elimizi ıslatıyoruz, hamura tekrar katlama işlemi yapacağız. Bunun için ucundan tutup havaya kaldırıyorum ve daha sonra rulo yaparak aşağı indiriyorum. Hamurumuz daha çok katlama işlemi görmüş oluyor. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Hamuru tekrar toparlıyorum, yoğurma kabının içerisine koyuyorum. Üzerini kapatarak 1 saat boyunca oda sıcaklığında mayalanmasını bekliyoruz. 1 saatin sonunda hamurumuz oldukça güzel bir şekilde mayalanmış. Kesme tartıyla hamurun ilk olarak havasını alıyorum. Böylelikle mayanın tadını hissetmeyeceğiz. Ekmek kadayıfımızı pişireceğimiz kabımızı alıyoruz. 30 santim çapındaki tepsinin içerisine yağlı kağıdı koydum. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağını içerisine döküyorum. Elimle yayarak her tarafına gelmesini sağlıyorum. Hamurumuzu tepsinin ortasına koyuyoruz. Burada biraz açtıktan sonra uç kısmından başlayarak ortaya doğru katlıyoruz. Bütün kenarları bu şekilde ortaya doğru getirip birleştiriyoruz. Daha sonra hamurun uç kısımlarını birleştirip ters çeviriyorum. Tepsinin ebatına göre elimle güzelce açıyorum. Hamurumuzun tepsi mayası gelmesi için üzerini kapatıyoruz. 40 dakika boyunca bu şekilde dinlendiriyoruz. 40 dakikanın sonunda artık ekmek kadayıfımız fırına girmek için hazır. Fırınımızı da 180 derece alt üst ayara açtık. 35 dakika boyunca altı üstü güzelce kızarıncaya kadar beklettik. Ben 35 dakikada pişirdim. Sizler kendi fırınınızın ısı durumuna göre bunu ayarlayabilirsiniz. Tepsimizin içerisinden ekmeğimizi çıkartıyoruz. Bir gün boyunca ekmeğimiz bu şekilde dinlenecek. Ertesi gün şerbetleme işlemi yapacağız. Şerbetleme işlemini yaparken ekmeğimiz buz gibi soğuk olacak, şerbetimiz kaynar olacak. Ertesi gün ekmeğimiz bayağı sert kıvamı aldı. İstediğimiz tam olarak bu. Ekmeğimizi ters çevirerek tepsinin içerisine koyuyoruz. Burada ön şerbetleme yapacağız. Ekmeğimizin üstünü değil alt kısmını şerbetleyeceğiz. Bunun için 2 yemek kaşığı pekmez kullanıyoruz. 2 yemek kaşığı pekmezin içerisine 2 su bardağı soğuk suyu ekliyorum. Bu iki malzemeyi güzelce karıştırıyorum. Pekmezli suyumuzu ekmek kadayıfının üzerine döküyoruz. Bu aşamada ekmeğimizin ön yüzünü kullanmıyoruz. Alt tarafını çevirerek bu kısmı şerbetleyeceğiz. Pekmezli suyumuzdan yavaş hareketlerle her tarafı çekecek şekilde döküyoruz. Ekmeğimiz o kadar güzel oldu ki sünger gibi bütün şerbeti çekecek. Ön şerbetleme işlemini yaptık. Bu şekilde beklerken biz de ikinci şerbetleme için karamelize şerbetimizi hazırlıyoruz. Tencerenin içerisine 5 su bardağı şekeri koyuyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml. Şeker tamamen eriyinceye kadar kısık ateşte şekeri eritiyoruz. Şekerimiz eridikten sonra içerisine 5,5 su bardağı suyu ekliyorum. Bu aşamada şekeriniz tekrar donacaktır. Fakat ısındıkça bu şekerimiz de eriyecek. Kaynadıkça yavaş yavaş şekerimiz de eriyor. İçerisine çeyrek limonun suyunu sıkarak döküyorum. 15 dakika boyunca şerbetimiz bu şekilde kaynayacak. 15 dakikanın sonunda artık ocağımızdan alıyoruz. Şerbetimiz kaynar, ekmek kadayıfımız buz gibi soğuk olacak şekilde şerbeti döküyoruz. Sizlere şerbet çok gibi gözükebilir.
Fakat göreceksiniz bütün şerbeti ekmek kadayıfınız çekecek. Şerbetin tamamını ekmek kadayıfının üzerine döktükten sonra 7-8 saat boyunca bu şekilde bekletiyoruz. İsterseniz ertesi gün de servis edebilirsiniz. Aslında bir gün beklediğiniz zaman daha lezzetli ve daha güzel oluyor. Şerbetin hepsini de tam çekmiş oluyor. 7 saatin sonunda artık ekmek kadayıfımız servis için hazır. Üçgen dilimleri olacak şekilde ekmek kadayıfımızı kesiyoruz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Sizlere bir de bu leziz ekmek kadayıfının iç dokusunu göstermek istiyorum. Sünger kıvamında şerbetini tam çeken gerçekten çok leziz ekmek kadayıfımız oldu. Bir dilim ekmek kadayıfını servis tabağının içerisine koyuyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı olmazsa olmaz kaymağı koyuyorum. İsterseniz bu şekilde sade kaymaklı tüketebilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi biraz da tahin gezdirebilirsiniz. Ekmek kadayıfına tahin olmaz demeyin. Bir kez de böyle yapın, tadına doyamayacaksınız. Üzerine biraz da parça fıstık serpiştiriyorum. Tadına doyamayacağınız çok lezzetli ekmek kadayıfını yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.